üzerinde. Kaç tane dediğini az önce 18.000 civarı bir şey dedi sanırsam ama tam duyamadım orayı. Yalnız duydum da unuttum. Demek daha doğru olacak. Evet, şu anda atmosferle etkileşime girmeye başladı. Görebiliyorsunuz. Evet, ateşleme yapmadılar. Yörüngesini kendi kendine sürüklenme kuvvetiyle atmosfere girecek şekilde ayarlamışlar. Yeah, so the ship will attempt to light the 3 center Raptor engines, and those are the engines that can gimbal or maneuver or point, and they do Şu an that bakın to bu arada help sağ üstte flip de the Powered by ship Starlink logosunu, until the weather engines markını point görüyorsunuz. down Şu an so that görüntüyü it can Starlink land using the üzerinden Raptor's gelen thrust in the ocean. So that will verilerle happen izliyoruz. after we get through this re-entry Bu period. arada şu anda bizimle Again, now birlikte yayını izleyen 3,5 milyon insan daha var. actuate a little bit here, Evet. as the vehicle Ya inanılmaz bir watch party var şu an during burada the entry. gerçekten. That was one of the main learning points from Flight 3 was the roll control. Didn't Şu an work yanıyor quite bu as arada. well as we wanted it to. Söylemeye gerek We var learned mı that we bilmiyorum ama needed tabii some alev, redundant bildiğimiz alev keys. değil bunlar. So we added more roll control thrusters, and we'll see those in action as well today, as that was a Flight 3 learning that worked better on Flight 4 and still enabling that same design today. Yeah. Starship has passed through 85 kilometers altitude. Flaps now have control of the vehicle. Great call out, as Kate mentioned, the flaps are controlling the attitude of the vehicle. And I love these views because it looks so calm. Everything is relative, right? So relative to this Evet, cidden çok sakin bir görüntü. 26.000 kilometreyle atmosferle etkileşime girdi şu an ama titreşimsiz. Gayet net bir görüntü izliyoruz. There are no runways or other humans to help out. So we also want rapid reusability. So we're doing propulsive landing instead of a more traditional means like parachutes. And so we will use the engines on this vehicle to help slow the vehicle down for a vertical landing. Yeah. Now, entry is Evet, şu anki yakıt atmosfere giriş için değil, mantıklı olarak iniş esnasında aracı yavaşlatmak için kullanılacak. Paraşüt kullanılacağından vesaire de bahsetti. Above the heat rate breakup limit, that lasts for about 10 minutes. We then have high dynamic pressure. Starship will continue to slow down and experience increased aerodynamic loads during that phase. And that will happen before reaching Bu arada ilginç bir şey söyledi biraz önce telsizden konuşan. The peak heating phase of entry remains on a nominal trajectory. Okay, so that was phase 2 that he Bu just adam called out, that I was mentioning. flaplerle irtifanın kontrol edildiğini söyledi. Sabit tutulmaya çalışıldığını söyledi. Aracın atmosfer yoğunluğunun fazla olduğu noktaya gelmeden önce bir miktar yavaşlatmasını sağlıyorlar. Ondan sonra atmosfer yoğunluğunun fazla olduğu yere girmesini sağlıyorlar zannedersem. Amacı o olarak diye aklıma geldi, düşündüm. Bu arada arkada konuşan hanımefendi de renklerin ne kadar inanılmaz gözüktüğünden bahsetti az önce. Haklı. Gerçekten yani evet, inanılmaz bir görüntü ya. İşte şu aşamalarda normalde signal blackout olur. Sinyal gelmez çünkü Starship is now experiencing peak heating, remains on a nominal entry trajectory. Okay, bu arada nominal diye bir kelime kullanılıyor. Duymuşsunuzdur. Nominal, normal demek. Normal dışı vesaire gibi bir anlamı yok. Şu anda nominal trajektörüsünde yani. Trajektörü de yörünge diye çevrilebilir. Gittiği yol, gitmek üzere olduğu yol. Bunun normal olduğunu, beklenen gibi olduğunu söyledi. You guys kind of talked about, so what's called the static arrow, those are kind of the poke out points on the flaps. Those get exposed to some pretty extreme heat environments, and so we added some additional, basically made it a lot more robust for the thermal protection there. And we learned not just from visuals and stuff like that, we had those missing tile tests on Flight 4 where we intentionally left some out, kept in some backup layers. They're called ablatives, which means they just gradually melt away to help dissipate the heat. And we've got
an entire layer of ablative underneath the tiles on this starship today. So even if you get a gap in a tile or a tile is broken, anything like that, we've got essentially backup options. And what we're really trying to do today is do an on-target landing. As we lost the flaps, you lose a lot of your control, and so we didn't land right on target last flight. This time we're trying to really nail the target within just tens of meters. And that'll just be a really huge step on feeling like we're closer to bringing a ship back. Obviously, there's a lot of work before we get there, but we just caught a booster. We're going to start looking real soon at when we can catch a ship. Şimdi şu durum geçen seferki fırlatmada ısı kalkanlarıyla alakalı bir problem sebebiyle bu gördüğümüz flap denilen ufak kanatçıklar erimişti. Erimelerinin sonucu olarak da nasıl söyleyeyim, Starship indiği bölgeye tam olarak istenen hassasiyette inememişti. Bu sefer öyle bir sorunun olmayacağını hedeflediklerinden bahsetti. Ki bir önceki fırlatmadaki erimede de net bir şekilde kamerada gözükmüştü. Şu anda bakın sağ taraftaki kamera kanadı çeken kamera. Orada bayağı eridiğini görmüştük bu kanatçığın. Now these views brought to us by Starlink. It's incredible that we have this. Bu arada orada şakayla karışık söylenen bir şeyde de aslında şey gibi bir amaçları olduğunu da fark ettik. Yani booster'ı yakaladık. Gemiyi de yakalamak için birazcık daha zamanımız var gibi bir cümle kullanıldı orada. Eğer yakalayabildiysen. Valla Starship inecek deniyor. İniş takımları olacak deniyor ama yakalama işini düzgün sürekli yapabileceklerse tabii ki neden olmasın. Daha muhtemelen güvenli bir yol olur inmektense yakalama. Evet. Ne kadar net ve güzel bir görüntü bu arada gerçekten. Onlar da şu an işte Starlink'ten bahsediyorlar. Starlink'le verildiğinden görüntünün. Yeah. And I also do want to point out on your right hand screen, we've got a more encompassed view of the flap. As we watched in Flight 4, the hinge area was the area where we got a little Tam olarak bize gösterdiğin şekilde iniyor bu arada. Sağ aşağıda gördüğünüz gibi. Aynen şöyle. Böyle bak. Heating tiles, so hopefully we expected the hinge a lot better this time. Yani gerçekten inanılmaz bir dev hizmet. Ben bunu keşke iple bağlasaydım ya böyle. Güzel geçiyor bir anda. Evet, keşke ya. Keşke. Europa Clipper'ın da var mı? Yarınki yayın için. Falcon evim yok, o da olmasın kardeşim. Europa Clipper için pardon. Europa Clipper'ın var mı? İlginç bir soru oldu. Ha, uydu modelim var, onu kullanırım. Uluslararası uzay istasyonum da var bir tane. Onları yayınlarda interaktiviteyi arttırmak amacıyla. O zaman kurtarma görevinin olduğu zaman bir canlı yayın yapıp evet. Şu şekilde ayrılıyor falan. Evet. So all of that to say, we are getting closer to the landing burn. We definitely are. And again, if you look evet, epey bir yaklaştık şu anda iniş ateşlemesi aşamasına. And it has been slowly making its way closer and closer to Earth. We're currently at about 63 kilometers from planet Earth. Model insanlarla birlikte demiş burada Yusuf chatte. Evet, model astronotlarla beraber minik biz seslendireceğiz astronotları Evrim Ağacı ekibi olarak. Before we execute the landing, the ignition for the landing burn, starting with the landing flip. So we're making a controlled re-entry. This is one of the primary objectives for Starship today, is to demonstrate another controlled re-entry, even more controlled than what we saw on Flight 4. And so far, that is looking good.
diğer bütün denemelerdeki, diğer bütün iniş denemelerine göre şu aşamaya kadar hepsinden çok çok daha iyi gözüküyor. Yani muhtemelen ısı kalkanlarıyla alakalı da bir problem yaşamadan denizde istedikleri noktaya dik olacak şekilde indirecekler. Tabii denize batacak. Muhtemelen tekrardan kullanılamaz. Gerçek bir cumburlop Evet, cumburlop izleyeceğiz o izleyeceğiz. zaman. And we're going to try and do another one on this flight today. We tweaked it a little bit, so we're going to try and splash down at a little bit of a gentler angle this time instead of just kind of hit the water all over. And the goal with that is try and keep the ship intact, and then if we're able to then get some additional video of it, again, that's just more data, and everything we can see, everything we can get extra, like a couple extra seconds or minutes of data coming from the ship after Starship has splashdown. passed through the peak heating phase of flight, approaching maximum entry dynamic pressure. Peak heating dedi, maksimum ısınmada ve maksimum iniş esnasındaki maksimum dinamik basınç aşamasında şu anda. Ya dinamik basıncın maksimumunun olmasının sebebi şu, hem hava yoğunluğuyla alakalı hem de hızla alakalı bir şey. İki değişkene bağlı bir fonksiyon olduğu için dinamik basınç büyüklüğü, dinamik basıncın büyüklüğü. Siz yukarı çıktıkça, fırlatma için konuşuyorum, yukarı çıktıkça hızınız artıyor ama hava basıncı düşüyor. Hava yoğunluğu düşüyor, özür dilerim. Dolayısıyla bir pik noktası oluyor. Yani bir noktadan sonra hızlansanız da hava yoğunluğu çok fazla düştüğü için azalmaya başlıyor dinamik basınç. İniş için de aynı şey geçerli. Bir noktada maksimum oluyor. Sonra düşmeye başlıyor. Şu anda sol tarafta sanırım iki flap'ı da görüyoruz değil mi? Aynen, aynen. Keşke ses de duyabilsek. Şu anda ses de var çünkü orada. Tabii muhtemelen Evet. bayağı bir gürültülü bir şey duyarız. Çok anlamı olmayan. Tabii. Ama duymak isterdim, acaba nasıl bir şeydi. Hemen söyleyelim, ses versinler. Hemen arayalım SpaceX'i. Evet, saatte 17.000 kilometre ile iniyordu az önce. Yavaş aslında, yani tabii yavaş yavaş değil ama hızı da azalıyor gittikçe. Evet. Şu an hava sürtünmesi yüzünden azalıyor. Yani sürüklenme kuvveti sebebiyle hızı azalıyor, hız değişikliği yaşıyor. On Starship as well, and those were pretty much standard tiles, but they were wrapped in aluminum, and it was a pretty simplistic, straightforward one where aluminum starts to melt at roughly the same temperature where steel starts to lose its strength, not necessarily melt. And so if we see stuff melting, we know. Evet. Erime var tekrardan. Bakın yukarıda. Yukarıdaki zannedersem üst taraftaki kanatçıklardan biri. Şunlardan biri. Şu alttakiler. Ekranın sol altında olan iki tanesi şu ikisi. Onların üstündeki şu ikisinden biri. Üsttekilerden biri. Ve o eriyor şu anda. Ki Evet. alüminyumdan yapıyorlar. Bu dış gövdesi zaten fark edersiniz bayağı, tabiri caizse teneke gibi duruyor. Sol taraftaki kanatçıkları görüntüsü alüminyumdan yapılıyor. Biraz önce de ondan bahsetti. Ve erime noktası düşük olduğu için evet, şu anda bayağı bir eriyor. Az önce onunla da ilgili bir bilgi verildi şeyle ilgili. Alüminyumun erime noktası ile çeliğin gücünü kaybettiği noktanın aşağı yukarı aynı olduğuna ya da yakın olduğuna dair bir bilgi geçildi bu arada. Ama tam şeyini yakalayamadım yani. Tamamını yakalayamadım, konuşmanı çok dikkat etmedim açıkçası. Çeliğin akma sıcaklığı belki. Akma denilen bir şey var. Erimeden farklı bir şey. Yumuşaklaştığı bir nokta. Evet, yumuşadığı bir noktadan bahsetti zaten şey olarak. Sanırım yan flaplarda da erime var şu anda. Evet, onlarda da bir kıvılcımlar çıkıyor. Evet. Umarım aracın kendisinin başına bir şey gelmez. Evet, bayağı bir erime var şu anda.
All right, so that is great news there. Like Dan said earlier, this is basically max Q part 2. So this is the greatest amount of aerodynamic loads that the vehicle will experience. Max Q Part during its 2 dedi. flight. Acaba So coming iniş back esnasında through the 2 Earth's kere mi atmosphere, pik you know, yapıyor was, maksimum dinamik basınç? above the Earth's Bilmiyorum. atmosphere in space Bilmediğim bir konu where şu there an was için. no friction. We can obviously see Onun heat geçildiğini as söyledi. a evidence of that friction buildup. The atmosphere is actually helping to slow the vehicle down. If you're watching this Sıcaklık footage 2000 right derecelere çıkmıyordur denmiş bu right in arada. the corner of your O screen, you civardan see daha that yükseğe ya da o civarlara çıkıyor sanırım. Eğer şu anda Yani, gördüğümüz şey evet. yerindeyse. Orada renk görmemiz sıcaklık hakkında yorum yapabilmemizi sağlar. İşte kırmızı renk görüyorsak orada aşağı yukarı 2000 dereceler. Mavi renkler görüyorsak 5000, 6000, özür dilerim. Beyaz renkler görüyorsak 5000 dereceler. Mavi renkler görüyorsak 8000, 9000 dereceler. Yeah, and we have 6 engines on ship, but we only need 3 of them, the 3 sea level engines. Şu anda 4000 kilometre bölü saatte ilerliyor bu arada. Nereden 33 Ama kilometre yukarıda. Görüntüde bayağı bir problem yaşıyoruz tabii şu anda. Acaba gece olan bir konuma mı inecek? What we call a soft Öyle gözüküyor splash şu anda down ama. in the water. It's probably going to feel a little bit harder on the top of the surface of the water, but it'll look pretty gentle. Yeah, and like we said earlier, we hope to have some more views, even of that phase of the flight. So fingers crossed that we can bring those to you. We are hoping to splash down softer than we did last time. Kanatçıklar inişte işe yarıyor, şu işe yarıyor. Aerodinamik olarak evet, Mach 2'da şu anda ses hızının 2 katında. Ses hızının 2 katının altında daha doğrusu. Kanatçıklar işe yarıyor. Kanatçıklar roketin kendini dik konuma getirmesini sağlıyor. Aynı uçaklardaki kontrol yüzeyleri görevini görüyorlar. Aynen aracın etrafında gördüklerimiz plazma. Süpersoniğin altındayız. Evet, izleyemeyeceğiz muhtemelen tam iniş anını çünkü gece şu an orada. Evet. Bir yerden 18 kilometre yukarıdayız. Şu anda saatte 750 kilometrelere kadar inmiş durumda. Tam duyamadım şimdi ses hızı hava yoğunluğuna göre değişebildiği için zannedersem alkışladıkları noktada ses hızının altına indi. Evet sanırım. Çünkü ses hızı yoğunluk düştükçe yani yüksek irtifalarda daha azdır. Onu da düzeltmiş olayım. Yeah, the crowd's getting excited here as we get closer and closer to splashdown. Again, just about a minute away from the expected splashdown. So we should see a lot happening coming up here shortly. We're currently having a view of one of the flaps. And it is a little bit dark on your screen, but hopefully we'll get some good views of the ship as it makes that flip maneuver and touchdown for splashdown. Yeah. O kadar para, mühendislik ne kadar ısınacağı hesaplayamamaları ilginç. Konuşuruz onunla alakalı şu inişten sonra. Evet yani aynı uçaklardaki kontrol yüzeyleri ne yapıyorsa bu kanatçıklar da o görevi görerek aerodinamik etkileri kullanarak aracın kendi eksenleri etrafında dönüş yapmasını yani kendini düzeltmesini aslında sağlıyor. 3 kilometredeyiz. Göbek taklasını yapmak zorunda. Hala daha böyle yan düşüyor. Motorlar hala daha kapalı. So keep an eye on the bottom right-hand side of your screen as well. That will be the indicator when the Raptor engines ignite, if we are unable to see that illumination ourselves. Hadi. Bir Metreler kilometrenin kaldı. Ve altına evet. indi. Tamam. Ateşlendi Evet ve yaptı göbek taklasını yaptı. taklasını. Aşağıda sağ alttaki Evet, denizi görebiliyoruz şu an motorun aleviyle. Ve
Evet, Cumburlop. Evet, Cumhurlop. Şimdi splashdown confirm diye bir ses duyacağız muhtemelen. Evet. O. Daha dışarıdan izliyoruz. Evet. Ve bir patlamayla beraber bu arada. Evet. Dışarıdan nasıl ne koydunuz oraya ya? İnsan değildir muhtemelen yani umarım. Yani umarım. Bayağı bir yakında çünkü yani. Keşke en baştan böyle izleseydik. Evet, keşke. Bir dahaki Starship fırlatılışında bu şekilde izleriz belki abi. O da bir dahaki Starship fırlatılışının konsepti. Man, I don't think we're going to be able to get a ton of extra video of the heat shield, but we hit the target. We hit the target. Patlamalar oldukça alkışlıyorlar ruh hastaları. Yani ben olsam ben de alkışlardım. Evet, tam düşük bir hata payıyla hesapladıkları noktaya indiler demek ki.